Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 7 Krallık Şövalyesi'nin 3. bölümünün trailer incelemesi için karşınızdayım. Dizi hep belli bir çizgide ilerlediği için trailer incelemesi yapmayı düşünmüyordum açıkçası. Onun yerine biraz daha böyle evreni tanıtacak içeriklere kaymayı planlıyordum. Ama biraz talep olunca trailer için kolları sıvamaya karar verdim. Gelecek haftalar için ise henüz kararımı tam vermedim. Eğer güzel oluyor, dizi öncesi iyi gidiyor derseniz devam ederiz. Biz 3. bölüm itibariyle artık dizinin ilk sezonunun yarısını bitirmiş olacağız. Bu arada videoya başlamadan uyarımı yapayım. Gelecek bölümü konuşuyoruz. O yüzden doğal olarak her yerden spoiler fırlayabilir. Ona göre devam edin. Bu bölüme dair bir şeyler içeren elimizde 4 tane trailer var. 4 tane kaynak var. 3. bölüm trailerımız var doğal olarak. Zaten o elimizde. Onun haricinde geçen haftalarda yayınlanan Weeks Ahead trailer var ve dizi öncesinde yayınlanan Final ve teaser trailerlar var. Yani toplamda 4 tane kaynağımız var bizim. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Diğer trailerlarda bu bölüme ait olduğunu düşündüğüm yerleri cımbızlayıp videoya dahil edeceğim. Artı olarak 20 tane görsel yayınlandı bölüme dair. Onları da konuşacağız bugün. Daha fazla uzatmanı isterseniz videomuza geçelim. İlk sahnemizde başrollerimizin yumurta kırdığını, keyiflediğini görüyoruz ki 2 bölümdür hani yaptıkları açılış şakalarını umarım bu şekilde kelime oyunu üzerinden yapmışlardır bu bölüm. Hepimiz için en iyisi bu olur. Bu bölümde Egg ve Duncan samimiyetin iyice arttığını ve pik noktasına ulaştığını göreceğiz biz. Beraber yemek yiyorlar, sürekli şakalaşıyorlar, birbirlerini taklit ediyorlar falan, eğlenceli sahneler bizi bekliyor gibi görünüyor. Meg, I can't even drink a pint of ale. Yeah, because it's disgusting. Turnuva bittikten sonra yanınızda kalabilir miyim diye soruyor Egg böyle samimi bir anda. Dunk ilk başta bunu biraz beğenmiyor bu fikri. Zaten yüzü falan biraz buruşuyor. Ama muhtemelen sonrasında Egg'i eğitip ne olacağına o şekilde karar vermeye. Egg'i eğittikten sonra görüp o şekilde karar vermeyi planlıyor. Daha sonrasında biz Egg'i kılıçla antrenman yaparken görüyoruz. Tandır'a binmeye çalışıyor. Tabii Tandır biraz böyle çekiştiriyor gibiydi. Bu bir antrenman gibi, yani binmeye çalışıyor gibi bir sahnede olabilir. Çünkü daha önce bindiğini biliyoruz biz. İlk bölümde zaten binmişti. Ya da böyle acil bir yere gitmeye çalışıyordur. Son anda hani çekiştirip götürmeye çalışıyordur. Öyle bir sahne de olabilir bu. Diğer bir sahnede Dunk yumurta alırken satıcıyla anlaşmakta biraz zorlanıyor gibi. Not goose eggs, like goose eggs. Kaz değil yumurta istediğini, yumurta almak istediğini anlatmaya çalışıyor ama pek anlamıyor gibi, ama oldukça eğlenceli gözüküyor sahneler. Yine devamında aynı böyle o pazar yeri gibi bir yerde Tenzel'la karşılaşıyor ve Egg epey dalga geçiyor bu şey sonrasında. Aslında burası benim en fragmanlarda görünce en merak ettiğim yerlerden, sahnelerden birisi. Dunk muhtemelen yine böyle bir sakarlık, bir salaklık yapacak ama bir şekilde de böyle kızın gözüne girmeyi, ondan böyle bir reaksiyon almayı başarıyor gibi görünüyor. Muhtemelen yine Ege esprisi üzerinden bir şeyler dönecektir burada. Egg de daha sonrasında zaten onunla kafa buluyor. Shut up. Raymond ile Dunk kimi rakip olarak seçecek konusunda böyle hararetli bir tartışma yaşıyor. Dunk Aryen'ı gözüne kestirmiş gibi. Raymond'un Targaryen'lara olan bakış açısını öğreniyoruz ve hiç sevmiyor. Uzaylı demesi falan bu arada komikti biraz. Bu arada şunu görmemiz lazım. Dunk için bu bir ölüm kalım savaşı. Evet, kendisine o kadar güvenmiyor. Bunu bize hissettirdiler ama tamamen çaresiz bir durumda şu anda. Yani bu turnuva, hatta turnuvanın da ötesinde bu ilk karşılaşması onun tek çıkış kapısı. Cebinde doğru düzgün parası yok. Yani atını sattı, zırhı zar zor aldı zaten. Hayatının en kritik dönemeci onun için. Ya zaten 16 yaşında normalde. Dolayısıyla kritik bir noktada şu anda, bunu bize hissettirmeleri lazım artık bu bölüm itibariyle. Ya çünkü bir dediğini tutmuyor şu ana kadar. Plummer'la ilk konuşmasında dediği gibi böyle bir tepeden konuşuyor, bir görüyoruz. Paraya ihtiyacım yok, zaten kaybetmeyeceğim falan. Bazen böyle aşırı depresif bir ruh haline giriyor ama bunların biraz daha artık dengeye gelmesi gerekiyor. Çünkü turnuvanın ilk maçı yaklaşıyor. Dunk ise hedef olarak kendisine Aryen'ı seçiyor. Çünkü Aryen'ın da verdiği o havanın altının biraz boş olduğunu ve kendisinde hani çok iyi görmediği için bu konuda onu dengeleyebileceğini düşünüyor ve seçimini o yönde yapmayı kafasından geçiriyor şu an itibariyle. Müsabakaların devam ettiğini görüyoruz biz. İki Humphrey'in karşılaşmasına tanık oluyoruz. Biri böyle damalı kalkanı, diğeri ise sarı desenli üzerinden belli oluyor. Sir Humphrey Harding şampiyonlar arasında, zaten ikinci bölümün eşleşmeler arasında, yani sonunda ilk kazananlardan biriydi. O çiğ balık yiyen Tully'yi yenmişti. Rakibi ise Humphrey Bisbury. Bisbury'leri biz House of Dragon'da hatırlıyoruz aslında. Lyme'in Bisbury vardı. Hazine başıydı ve ejderhaların dansı dönemi onun kanının dökülmesiyle başlamıştı. Küçük Konsey'de öldürülmüştü, hatırlarsınız. Yine çok başka yerlere gittim. Neyse, çok konuyu dağıtmayayım. Bu iki Humphrey'in karşılaşması turnuvanın en eğlenceli müsabakası oluyor. Bu açık ara müthiş roundlar dönüyor. Umarım bize bunun tamamını gösterirler. Gerçekten de çok merakla bekliyorum yani bu sahneleri. Devam edelim. Diğer bir sahnede Lord Ashford'un kızı Gwen böyle gördüğü bir şeyden oldukça etkileniyor. Tabii olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Muhtemelen yine Aryen'ın yaptığı bir şey.
hatta Humphrey ile karşılaşması yüzünden olmalı bu. İki kral muhafızının atlarına binip bir yere yetişmesi de bununla alakalı muhtemelen fragmandaki diğer sahnelerden birisi. Aerian'ı artık biz yavaş yavaş bölüm itibariyle tanımaya başlıyoruz. Çünkü başrollerimizden biri gibi, yani yan rollerin başında yer alıyor. Hatta başrolde denebilir onun için. Lord Humphrey Harding turnuvada biraz fazla dikkat çekince, yani ilgi odağı olunca onun üzerindeki ilgiyi kendisine çekmek için rakip olarak kendisine onu gözüne kestiriyor ve onu seçiyor. Ve gerçekten de çok pis oynayan birisi. Prens olduğu için pek ses çıkaramıyorlar tabii. Dolayısıyla istediğini yapabileceği bir boşluk, bir alanda buluyor kendisine. Tabi burada Maykar'ın da çok ciddi suçu var. Yani Maykar da tamamen çaresiz. Tek ümidi o gibi, yani o şekilde görüyor. O yüzden onun içindeki bu ruh halinin farkına varamıyor. Çünkü en büyük oğlu sarhoş. Diğeri tamamen kitaplara gömülmüş. En ufak olan abisine uymuş, ortalıkta yok. Yani elinde tutunabileceği tek kişi Aerion var. O şekilde görüyor ve bu onun gözünü kör ediyor. Bu arada Aerion'ın zırhı da gerçekten çok güzel olmuş. Kitaplardan oldukça farklı ama gayet güzel gözüküyor. Zırhı da çok iyi. Kendi zırhı da çok iyi. Atı da çok iyi. Yani ben oldukça beğendim. Böyle biraz Orta Çağ dönemi üzerinden o turnuva usulü olan bu asimetrik kalkanlardan kullanmışlar. Tabii onların genelde böyle biraz mızrak için boşluğu falan olur ama hani bir görelim artık. Gördükten sonra bölüm sonrası onu detaylı konuşuruz. Her yerine ejderhaya benzer yaptırmış. Kitapta da öyleydi zaten. Ejderhalar olmayınca bir şekilde bu eksikliğini başka yönlerden bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Yani Aerion'ın bu konuda en takıntılı Targaryenlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Kendisinin böyle ejderha kılığına girmiş bir insan olduğunu falan düşünüyor. Şöyle Targaryenlar arasında delilik, kafa kırıklığı sıralaması yapsak muhtemelen en tepelerde yer alacak isimlerden birisi. Diğer bir görselimizde Tenzil zırh giymiş şekilde karşımıza çıkıyor. Zaten görseli yayınlandı bunun. Ekrana da koyarım, görürsünüz. Ve seyirciler arasında böyle Aerion'ı görünce böyle dehşete kapılmış gibi bir tepki veriyor. Bir bakış atıyor. Tabii yine aynı oyunu sahnelendiriliyorlar bunlar. Yani Servine of the Mirror Shield isimli oyunu sahnelendiriliyorlar. Bu oyun çok eski bir efsane. Şiirlere, şarkılara konu olmuş. Öyle bir hikaye bu. Servine isimli bir şövalyenin Prenses Derissa'yı Urex isimli bir ejderhadan kurtarmasını anlatıyor. Bu şövalye kalkanını cilalayıp o kadar parlatıyor ki ejderha ona baktığında sadece kendi yansımasını görsün ve bu şekilde arkadan dolanıp ejderhanın gözüne mızrak sokup öldürüyor. Olayın özeti aslında bu. Yani ölen bir ejderha var burada. Aerion'ın takıldığı nokta da bu zaten. Bu arada benim tahminim şövalyeyi oynayan oyuncuya bir şey oluyor, hastalanıyor falan, yani bir sebeple onun yerine oynayacak kimse olmadığı için Tenzil'in oynaması gerekiyor. Bu oyunda gidip Aerion'a denk geliyor. Zaten hani bir sahnede kalkanın arkasında böyle kendisi gibi duruyor, Tenzil gibi duruyor. Ejderhanın böyle ateş püskürttüğü sahneden bahsediyorum. Başka bir sahnede askerlerin böyle bir şey yaktığını görüyoruz. Dunk ise böyle aranıyor gibi şaşkın şaşkın etrafta bakınıyor, böyle öyle dolanıyor gibi, hani yeni gelmiş bir şey arıyor gibi gözüküyor. Arkadakiler de böyle çok korkmuş gibi birbirine sarılıyorlar falan, öyle bir ruh halinde. Muhtemelen gösteriyle alakalı bir şeyler yakıyor diye düşünüyorum ben. Askerler o şekilde böyle bir hareket ediyor burada. Yine görsellerde görmüştük biz. Egin sanki böyle bir sahneyi izliyormuş gibi bir görseli vardı. Böyle kapşonlu şekilde. Muhtemelen yine benzer bir senaryo gerçekleşecek kitaba göre. Dunk'ı çağırıp yardım et diyen kendisi olacak. Zaten arkadan sesi geliyor. Videoda Sir Duncan diye bağırıyor. Devamında ise Aerion Tenzil'in parmağını kırıyor. Dunk sanki bu ana tanık oluyormuş, yani şahit oluyormuş gibi, o an yani bu yaşanırken oradaymış gibi. Çünkü Aerion'ın bu hareketine dayanamayıp prensin ağzının üstüne bir tane yapıştırıyor ve görüntüler falan uyuyor gibi. Dunk'ı yakalayıp daha sonrasında prensin karşısına getirtip böyle oturtuyorlar ve hani açıklarken kendisini ejderha asla kaybetmez diyor. Yani neden yaptın, yani Tenzil'in oyununa neden sinirlendiğini anlatırken bu şekilde söylüyor ki hani dudağının kenarında da biz böyle bir kan lekesi gibi bir şey görüyoruz. Yani muhtemelen sahnenin devamı gibi görünüyor bu. Diğer bir sahnemizde Lionel dans ediyor. Bizimkiler de izliyor. Çadırdaki arka desenlerden anlaşılıyor aynı yerde oldukları. Onunla da samimiyetleri iyice artıyor. Lionel Dunk'ı gerçekten çok seviyor. Raymond da aynı şekilde. Yani Dunk'ın kişisel ilişkilerinin, birebirdeki o ikili ilişkilerinin bir üst kademeye çıktığı bir bölüm olacak. Tenzil buna dahil edebiliriz. İşte Lionel Barrett'ini dahil edebiliriz. Raymond dahil edebiliriz. Öyle bir ortam oluşacak burada. Şöyle tekrardan kontrol ediyorum. Başka sahnemiz kalmamış. Trailer incelememiz de bu kadardı arkadaşlar. Baylor hakkında bir video düşünüyorum. Muhtemelen cumartesi öğle gibi kanalda olur. Kimdir, hayatı nedir, hani tamamını kapsayacak şekilde bir video. O videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.